hoş geldiniz. Bugün Bekir Karadeniz'in 7 Yılın Şiirleri kitabına şöyle bir yakından bakacağız. Evet, Kara Mavi Yayınlarından çıkan 3. baskı elimizdeki, Temmuz 2024 tarihli. Amacımız ne? Bu seçtiğimiz şiirlerdeki temaları, üslubu, o hissedilen duygusal havayı biraz deşmek. Özellikle aşk, özlem, sonra o bahar teması çok baskın. Bir de şairin hayatından ipuçları var gibi. Hani gurbet, ayrılık. Evet, kitapta biyografik bilgiler de var zaten, onlara da bakarız. Beni ilk çarpan şey şiirlerdeki o ham duygu oldu. Çok direkt. Kesinlikle. Bazı imgeler de çok canlı. Hadi o zaman başlayalım. İlk durak Sevda Şiirleri bölümü olsun mu? Aşkın çok farklı yüzleri var burada. Olur bakalım. Mesela ilk şiirlerden birinde Akşamın Hüznü diye başlıyor sanırım. Orada yalnızlık ve özlem çok net. Hı hı. Yokluğun can alıcı diyor, sarılmışım sevdana. Yani sanki başka tutunacak bir şey kalmamış gibi. Evet, o çaresizlik hissi, sevdanın bir sığınak olması durumu çok belirgin. Ama sonra başka bir şiire geçiyoruz. Sudaki Ay Işığı diye başlayan, orada dil birden yumuşuyor. Daha naif, değil mi? Aynen. Sudaki ay ışığı, bahara değen yağmur, menekşede damla gibi sevmişim seni. Çok duru, çok masumane bir benzetme. İşte bu çeşitlilik ilginç. Bir yanda o neredeyse varoluşsal acı, diğer yanda bu incelik. Sonra bir diğeri dalga vurur da diye başlıyor galiba. Orada da sevgiliyi doğanın her şeyle birleştiriyor. Evet, dalga, çakıl taşı, martı, güneş, selvi gölgesi, denizin ılıklığı. Sonunda da diyor ki işte öylesin sevdiğim içimde. Yani sevgili her yerde, her şeyde, kuşatıcı bir sevgi. Bu da aşkın başka bir yüzü. Kapsayıcı, doğayla bütünleşen bir sevgi. Ama hep bir özlem, bir yokluk hissi de alttan alta devam ediyor gibi, ne dersiniz? Kesinlikle. O hep var. Bir de şu Gülüşündür Dünyaya Değer şiiri var. O da çok etkileyici. Oradaki imgeler özellikle güçlü. Evet, gülüşün ilmik boynumda, gülüşün kör kurşun. Gülüş gibi pozitif bir şeye bu kadar keskin hatta tehlikeli anlamlar yüklemesi. Çok ilginç bir tezat. Sevginin o yakıcı, hatta yaralayıcı potansiyelini de gösteriyor sanki. İlmik, kör kurşun. Bunlar hafife alınacak imgeler değil. Ve sonunda da vurgunum sana gülüşüne vurgunum diye bağlıyor. Bu bir teslimiyet mi yoksa bir tür çaresizlik mi? Belki ikisi de. Bir tutku ama aynı zamanda o tutkunun getirdiği bir savunmasızlık hali. Şairin o aşıklık geleneğinden gelen yanı belki bu doğruluğu sağlıyor. Duyguyu sakınmadan olduğu gibi ortaya koyuyor. Evet, o bağlantı çok güçlü. Sonra Sevdanı Yaşama Bağladım şiiri var. Aşkı doğrudan hayatla eş tutuyor. Yaşamı nasıl seviyorsam, ölesiye seni de öyle bilesin. Daha net nasıl söylenir bilmiyorum. Aynı zamanda kırılganlığını görüyoruz. Naif, kapsayıcı, yaşatan ama yokluğunda da acıtan bir aşk. Tekrarlayan özlem ve yokluk teması da cabası. Peki yedili şiirler bölümüne geçelim mi? Burada da 7 sayısı etrafında dönüyor her şey. Evet, bu 7 sayısı tekrarı dikkat çekici. Sembolik bir anlamı olmalı. Başlangıç şiirinde mesela o ritüel havası çok baskın. 7 dalga aşmak, 7 taş atmak, suya girip arınmak. Bir tür geçiş töreni gibi, değil mi? Bir sınavı aşma, yeni bir döneme girme. Aynen öyle. Bir temizlenme, bir başlangıç ritüeli adeta. 7 sayısının birçok kültürde tamamlanmayı, döngüyü, kutsallığı veya zorlu sınavları temsil ettiğini düşünürsek, şairin bu sayıyı kullanması şiire farklı bir katman ekliyor. Evet. Sonra Bir Şehir ve Sen şiiri var. 7 tepeli bir şehirden bahsediyor, muhtemelen İstanbul. Evet, o çağrışım çok güçlü. Sensizken şehir ne kadar büyük, ne kadar boş. Ama sen varken yürek 7 tepeye sığmıyor diyor. İşte yine o yokluk ve varlık karşıtlığı, sevginin mekanı nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. 7 tepe bile dar geliyor o sevgiye. 7 Sevda şiiri de var. Orada 7 sayısı bir yiğidin hayatındaki dönüm noktalarını işaret ediyor gibi. 7 sevda çekmek, 7 ölüm görmek, 7 kez dirilmek. Çok güçlü ifadeler. Yüreğin 7'ye bölünüp sonra tekrar bir olması. Sanki bir olgunlaşma, bir bütünleşme süreci. Kesinlikle. Bir dayanıklılık destanı gibi neredeyse. Ve sonunda 7 yaşında 70 yaşında demesi. Evet, o ne anlama geliyor sizce?
Bu mücadelenin, bu sevda ya da diriliş döngüsünün hayat boyu sürdüğünü ima ediyor olabilir. Çocukluktan yaşlılığa kadar devam eden bir içsel yolculuk. Çok ilginç bir yorum. Bir de Seni Söyledim şiiri var ki orada 7 sayısı adanmışlığın sınırlarını zorluyor. 7 gün yemeden, 7 gece içmeden sadece sevgiliyi söylemek, ağlamak, gülmek. Neredeyse kendini yok etme pahasına bir adanmışlık. Aşırı bir durum. Evet, 7 sayısı burada yoğunluğu, aşırılığı vurgulamak için kullanılmış sanki. Bu tekrarlar anlatılan duygunun veya durumun sıradan olmadığını, özel bir ağırlığı olduğunu hissettiriyor dinleyiciye ya da okuyucuya. Aşkı, dayanıklılığı belli bir sembolik çerçeveye oturtuyor. Peki, gelelim Bahar'a. Şairin Bahar'la özel bir ilişkisi var gibi duruyor, değil mi? Baharlı Şiirler bölümü bunu gösteriyor. Evet, bahar teması çok sık işlenmiş ama tek düze bir şekilde değil. Mesela ilk dikkatimi çeken Bahar ya da öz eleştiri şiiri oldu. Orada bir tezat var. Nasıl bir tezat? Baharın tüm güzelliği anlatılıyor, öğlen güneşi, tomurcukla başlar yaşam. Ama şair kendi içinde bir hüzün yaşıyor. Gözüme kan, içime düşer, gülemedim diyor. Anladım. Yani doğadaki uyanışa rağmen içsel bir karanlık veya eksiklik hissi. Bu çok etkileyici. Baharı bir ayna gibi kullanıyor adeta. Dışarıdaki canlılık içerideki hüznü daha da belirgin kılıyor. Şiirin adındaki öz eleştiri de bunu destekliyor zaten. Kendi durumuyla yüzleşiyor sanki. Kesinlikle. Bahar sadece pastoral bir güzellik değil, aynı zamanda içsel bir hesaplaşma alanı da olabiliyor demek ki. Sonra Küçüğüm başlıklı 2 şiir var. Orada bahara duyulan saf bir sevgi anlatılıyor. Yaşamı bahar sanmak, baharlı türküler söylemek. Sevgiliyi de bahara benzetiyor. Menekşe kadar güzelsin, baharsın gibi ifadelerle. Baharın o rüya gibi atmosferi. Evet, doğum günü Zühale şiiri de 27 Mart'ı, yani baharın gelişini kutluyor. Coşkulu bir şiir o. Baharın getirdiği o yenilenme yaşama sevinci hissediliyor. Ama asıl umut teması Bahar 2 başlığı altındaki 3 şiirde belirginleşiyor. Gelecek bir bahara dair beklentiler var. Evet, o şiirlerde somut hayaller kuruluyor. Mor çiçekler, ılık bir gece, mum ışığı, beyaz şarap. Ve en önemlisi kavuşma anı hayal ediliyor, özlemin biteceğine dair bir inanç var. Hasretin biteceğine inanıyorum diyor açıkça. Burada bahar artık sadece bir mevsim değil, hasretin son bulacağı, umudun gerçekleşeceği bir zaman dilimi, bir vaat gibi kodlanmış. Özlem çeken için bir dönüm noktası beklentisi. Bu umut şiirlerdeki genel hüzne veya zorluklara karşı bir denge sağlıyor sanki. Aynen öyle. Ama yine de Alışamadım Ceylan Gözlü'ye şiirinde gördüğümüz gibi bahar gelse bile bazı acılar dinmiyor. Evet, orada diyor ki birçok şeye alıştım, kabullendim ama sensizlik çok yabancı, alışamadım. Demek ki baharın o yenileyici gücünün bile sınırları var. Yokluğun acısı o kadar derin ki bahar bile onu silemiyor tamamen. Bu da gerçekçi bir bakış açısı aslında. Şimdi gelelim belki de en yoğun, en karmaşık şiirlerin olduğu bölüme. Hani özlem, ayrılık, gurbet, dayanıklılık, iç hesaplaşma hepsi iç içe geçmiş durumda. Evet, bu bölümde temalar daha giriftleşiyor. Tek tek gitmek yerine belki ana damarlara odaklanabiliriz. Mesela ayrılık ve yokluğun yarattığı o derin acı çok baskın. Kesinlikle. Neredeyse her şiirde bir şekilde hissediliyor. Görmeli şiiri mesela. Sadece sevgiyi duymak yetmiyor. O gülüşü, gelişi görmek lazım diyor. Fiziksel varlığın önemi vurgulanıyor. Bir de o dize var, parmaklarımın ucundaki 12 rakam kadar yakın. Evet, o çok modern bir gönderme gibi değil mi? Telefona işaret ediyor sanki. Çok muhtemel, teknolojinin getirdiği o sanal yakınlık ama şiirin bütününe bakınca bu yakınlığın bile gerçek görmenin yerini tutmadığını anlıyoruz. O fiziksel hasret devam ediyor. Hasret'in Yakın şiirinde de benzer bir durum var. Sevgili uzakta ama hasretin kendisi hep yanı başımda, çok yakın diyor. Yokluk adeta elle tutulur bir şeye dönüşüyor. Bu paralot çok etkileyici. Yokluğun ağırlığını, sürekli hissedilen varlığını anlatıyor. Bir de gurbet meselesi var. Seni düşündüm yalnızlığımda, Ullaya şiirinde geçiyor bu. Evet, gurbet diyor ama sonra ekliyor. Gurbette gurbet daha zor. Bu ne demek olabilir? Sadece memleketten uzakta olmak değil sanki.
Gurbet zaten sadece fiziksel uzaklık değil, aynı zamanda bir köksüzlük, yabancılık, derin özlem hali. Gurbette gurbet ise bu duygunun katlanarak arttığını ifade ediyor olabilir. Belki fiziksel uzaklığa eklenen bir ruhsal kopuş, anlaşılamama hissi, yalnızlığın içinde bir kat daha yalnızlık. Şairin halk kültürüyle, türkülerle olan ilişkisini düşününce, gurbet kelimesinin onun için özel bir ağırlığı olması da muhtemel. Kesinlikle. O geleneğin temel izleklerinden biri gurbet. Hem kişisel hem de kültürel bir yankısı vardır muhtemelen şair için. Ama bu kadar acı ve zorluğun içinde bir de müthiş bir dayanıklılık var. Pes etmiyor şiirlerdeki ses. Evet, o direnç çok önemli. Sakladım şiiri mesela. Aynen. Sevgiliyi bir sır gibi, namus sözü gibi, ölümüne saklanan bir sır gibi korumak, özellikle zor zamanlarda. Savaşın en kızgın anında, eziyet ve gurbette. Bu sevginin aynı zamanda bir güç kaynağı, bir sığınak olduğunu gösteriyor. Tutunulan bir değer. Bir umuttur şiiri de öyle. Yük ağır, karanlık çökmüş ama içteki sevda bir ateş gibi yanıyor. Her şeysiz kalınmış ama umutsuz, inançsız kalınmamış. Bu çok temel bir mesaj. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, içteki o umut veya inanç ateşi sönmüyor. Şiirlerde geçen kavga, dikenli tel gibi imgelerde bu mücadelenin sadece içsel olmadığını, dışsal zorluklarla da ilgili olabileceğini akla getiriyor. Evet, o imgeler düşündürücü. Biz burada şiirin kendi dünyasındaki yansımalarına bakıyoruz tabii. Ama bir mücadele olduğu kesin. Kesinlikle. Ve bu mücadele pasif bir bekleyiş değil, aktif bir direnme, bir tutunma hali. Bir de şu anlamak meselesi var. Sanki şiirler sürekli bir şeyler anlamaya çalışıyor ya da anlayamamanın acısını çekiyor. Doğru, o temada belirgin. Sevgiyi bilmek şiiri mesela. Evet, birini ancak zaman geçtikten sonra, belki de iş işten geçtikten sonra anlayabilmek. Hatta görmek istememekten diyor. Kendine de bir eleştiri var orada. Bu çok dürüst bir iç hesaplaşma. Sevginin potansiyeli görmekle ilgili olduğunu söylüyor. Kuru yaprakta gülü, susuz yatakta dereyi görmek. Ama bunu zamanında yapamamak. Yenilmek şiirindeki korku da ilginç. Sevgiliye yenilmekten değil, sensizliğe yenilmekten korkuyor. Evet, yani asıl düşman dışarıdaki zorluklar değil, o zorlukların iç dünyayı çökertme ihtimali. Sensizliğin getireceği o içsel yenilgi. Bu da çok önemli bir ayrım. Bütün bu şiirlerin arkasındaki kişiye, Bekir Karadeniz'e dönersek tekrar, biyografisinden bahsetmiştik. Artvin doğumlu, aşıklık geleneği içinde büyümüş, bağlama çalıyor, türkü araştırmaları yapmış. Evet, tüm bu arka plan şiirlerine yansıyor tabii ki. O halk kültürüyle olan derin bağı şiirlerdeki ritimde, hece ölçüsüne yakınlıkta, kullanılan temalarda, gurbet, hasret gibi kendini belli ediyor. Pertev Naili Boratav Halk Bilimi Ödülü alması da boşuna değil o zaman. Kesinlikle. Ama sadece gelenekten beslenmekle kalmıyor, onu kendi modern duyarlılığıyla, kendi üslubuyla yeniden harmanlıyor. Şiirleri hem geleneksel köklere sahip hem de çok kişisel ve özgün. Çok yönlü bir sanatçı olması da dikkat çekici. Araştırmacı, müzisyen, şair, editör, fotoğrafçı. Bu da onun kültürel sanata, ifade biçimlerine ne kadar bütünlüklü yaklaştığına, ne kadar adanmış olduğunu gösteriyor bence. Peki, o zaman bu şiirler arasındaki yolculuğumuzu şöyle bir toparlayalım. Neler gördük? Yoğun duygular, aşkın binbir hali, baharın çift yönlü anlamı, dinmek bilmeyen bir özlem ve gurbet hissi. Ama bir yandan da müthiş bir direnç, umut ve sürekli bir anlama çabası. Benim aklımda kalan en temel şey o bahsettiğimiz gerilim. Yani insanın en kırılgan halleriyle, en savunmasız anlarıyla yüzleşirken bile bir şekilde ayakta kalma inadı, umuda tutulma çabası. Acıyı gizlemiyor, tam tersine apaçık ortaya koyuyor ama yenilgiyle kabul etmiyor. Doğuyu, özellikle ve baharı kullanma biçimi de çok etkileyici. Hem bir teselli kaynağı hem de içsel durumların bir yansıtıcısı. Hatta bazen bir tezat unsuru. Ve tüm bunları yaparken kullandığı dilin genellikle yalın olması, heceye yakın durması, bu sadelikle bu kadar derinlikli ve karmaşık duyguları aktarabilmesi bence şairin ustalığını gösteriyor. Sonuçta akılda kalan o yokluğun ve acının ağırlığına rağmen sevginin ve umudun direngen gücü oluyor. Çok güzel özetlediniz. Peki dinleyicilerimiz için, bu yolculukta bize eşlik eden sizler için son bir düşünce bırakalım mı? Olur tabii. Şiirlerde sık sık anlamak fiiliyle karşılaştık
Sevgiliyi anlamak, kendini anlamak, yaşananları anlamak. Bu şiirleri dinlerken veya okurken acaba sizin zihninizde anlamak eylemi en çok hangi duyguyla, hangi dizeyle ya da hangi durumla örtüştü? Belki kendi hayatınızdaki anlama ya da anlayamama anları üzerine düşünmek için bir kapı aralar bu soru.